Bu arada anneanneniz ve dedeniz varlıklı bir aile. Parası pulu var. İstese çocuklarını okutabilir. Kendi ayakları üzerinde duracak pozisyona getirebilir. Ama yani cahilliklerinden mi diyelim, ne diyelim, çocuklarını dışlıyorlar. Evet. Sonra annem tekrar evleniyor. O çalıştığı eğlence mekanında tanıştığı birileriyle mi? Evet, oradan biriyle evleniyor ve o evlilikten ben doğuyorum. Babam dayak atardı. Eve geç gelirdi. Yani annem sürekli ağlardı. Gizli gizli ağlardı. Çünkü ben çok küçük yaştaydım. Benim üzülmemi istemediği için. Ben görüyordum onu. Ne kadar zor bir hayat yaşadığını. Ve babamdan nefret ettim yıllarca. Ve size Hala hiç da nefret ediyorum. sahip çıkan da olmadı anladım. Hiç sahip çıkan olmadı aslında. Hiç kimse sahip çıkmadı. O dönemde de anneannen ve deden hiç devreye girmiyor. Kesinlikle. Annem yapayalnız kaldı. Peki kimse- ama yapayalnız diyorsun ama bir dayın vardı. Evet, bir mahkemede annem bir miras falan davası varmış. Oradan konu açılınca bir dayım olduğunu öğrendim. Anneannen öldükten sonra. Evet. Nasıl oldu o süreç? Anneannemin parasını yediler ya Özkan ve ailesi. İşte oradan başladı o süreç. Yani o mirastan dolayı mahkemeye gitmiş annem ve dayım. Peki annenle dayın anneannene bakmamışlar ama. Annem bakmamış değil aslanım. Annemi evden kovmuş. Dayımı bilemiyorum. O hiç kimseye bakmaz Dayın zaten. ne iş yapıyor? Bilmiyorum, tanımıyorum ben kendisini. Hiç. Hiç tanımadım, hiç görmedim. Sonradan da. Sonradan bir dayımın olduğunu öğrendim sadece. Dayımın olduğunu, yani kendisini görmedim bile. O yüzden bütün bunların sorumlusu Özkan ve ailesi. Yani eğer onlar anneannemin parasına el koymamış olsalardı, bugün annem de ben de çok güzel bir hayat yaşamış olurduk. Ama anneannen senin annen küçük yaşlardayken zaten anneni kapının önüne koymuş. Yani ne olursa olsun git, iyi de olsa kötü de olsa evlen demiş. Seni anlayabiliyorum, çok kötü bir hayat yaşamışsın. Annenle birlikte hem şiddete hem istismara bir sürü şeye maruz kalmışsın. Bunları inan anlatmak da çok zor ama sen onları yaşamışsın bir de. Ama şimdi burada şöyle bir şey geliyor aklıma. Senin anneannen bakıma ihtiyacı olan bir süreç geçirmiş. Yatalak kalmış, altının temizlenmesi gerekmiş. Bir kız çocuğu olarak annen onun kapısında yatmamış mı ya benim bu? Ama anneannem onu istememiş ki. Annem nasıl baksın? Yani sen İstememiş, olduktan kovmuş. sonra da mı işler değişmemiş? Hani Evet, evlendi, hiçbir- boşandı, evlendi, boşandı, sen oldun ve hani artık anneannen yaşlandı. Kızına da ihtiyacı var, kızının da ona ihtiyacı var. O dönemde de mi anneannenin kapıları kapalıymış hep annene? Kapalıymış aslanım. Her zaman kapatmış. O kapıları hiçbir zaman anneme açmamış. Peki onunla yaşanmamış. Sen anneanneni hiç gidip de bir kapısını çalıp bir şey ihtiyacın var mı? Bak bunlar yaşanmış ama ben oldum artık, hani torun var arada. Torun sevgisi başkadır. Yumuşatamadın mı arayı? Hani bana şöyle geliyor çünkü Torun anneannen öldü. Ortada bir miras var. Bu mirasa da konabilmek için bir mücadele görüyorum karşımda. Yanlış anlama beni sakın. Özkan Bey'i de dinledim, seni de dinliyorum. Şimdi Özkan'ın annesi babası senin anneannene bakmışlar. Yani çok özür diliyorum altından anneannenin bezini almışlar, altını temizlemişler. Büyük bir emek vermişler. Sonra da güzel güzel paralarını yemişler. Ama bundan haberdar değillerken yapmışlar bunu. Yani o anneannenin parası olduğunu bilmeden onu zaten Nereden sahip- biliyorsunuz bilmediklerini? Özkan Bey'in anlattıklarından Özkan yola bence çıkarak. çıkarsız ve menfaatsiz hiçbir şey yapmaz. Öyle olsaydı, onun için para bu kadar değerli olsaydı size akıtmazdı ki. 2 aydır tanıyorsunuz sonuçta. 2 aydır tanıdığınız biri. Akıtıyor aslanım. O bütün kadınları akıtır. Parasıyla her şeyi ve herkesi elde edebileceğini düşünüyor. Peki siz onunla nasıl tanıştınız? Özkan'ın adını ilk kez annemden duydum. Ve ben bunun intikamını alacağım diye söz verdim kendi kendime. Bir gün mutlaka Özkan karşıma çıkacak. Yoluma gelecek ve ben bu yaptıklarının cezasını keseceğim dedim.
Sonra onun yanına işe girmeye karar verdiniz. Onu Evet. etkilemek için. Yani kendisi etkilendiyse ben bir şey diyemem. Bu onun sorumluluğu. Yani aslında onu etkilemek dedim ama onu etkileyerek dolandırmak için. Ne münasebet aslanım. Ben dolandırıcı falan değilim. Kimseyi dolandırmadım. Özkan'a da zorla hiçbir şey yaptırmadım. Ama şimdi işe girmişsiniz. Şimdi bir kadın karşı cinse bir şeyler hissettirmeden karşı cins adım atmaz. Siz oraya sanki o amaçla girmişsiniz gibi geldi bana. Yani ben bu adamı kendime aşık edeyim. Benim elimden hayatımı aldı, eğitim fırsatımı aldı, kariyerimi aldı, yaşayamadığım çocukluğumu aldı, paramı aldı, pulumu aldı neyse. Ve ben bu intikamı ondan nasıl alabilirim? Onu etkileyerek, kendime bağlayarak, kendime aşık ederek diye düşünmüş olabilirsiniz gibi geliyor bana. Onu etkileyecek hiçbir şey yapmadım. Yani bunun için bir çaba sarf etmedim ki zaten sarf etmeme de gerek yok. Yani size adam yüzük almış, doğru mu? İşler bu noktaya gelmiş, ailesiyle tanıştırmış, ev tutmuş, evin içini döşemiş. Bunun bakın çeyiz olarak döşüyor, birine yardım etmek amacıyla döşemiyor. Siz bunların hepsine kapı açmışsınız ama ben hiçbir şey zorla yaptırmadım diyorsunuz. Zaten bu bunlar- işler zorla olmaz ki. Bunun hepsini kendi isteğiyle yaptı. Bunu başka biri de bana yapabilirdi. Yani Özkan da yapar, Serkan da yapar, Ahmet de yapar. Erkek milletini biliyorsunuz Allah aşkına. Bugün bana yapar, yarın başkasına. Yani siz Özkan'ın beni gerçekten sevdiğini, benimle gerçekten evlenmek istediğini mi düşünüyorsunuz? Tabii ki öyle düşünüyorum. Ben hiç düşünmüyorum. O gayet masum Ben duygularla yola sadece çıkmış. Özkan'ın parasıyla her şeyi yapabilecek bir kapasitede olduğunu düşünüyorum ve para onun için her şey. O para olmadan bence hiçbir işe yaramaz, hiçbir şey yapamaz o. Sevgili izleyiciler, ben az önce demiştim Özkan Bey'le konuşurken. Ortada bir aldatma var ama kim kimi aldatmış birazdan öğreneceğiz demiştim. Şu anda daha iyi anlayabiliyorum. Peki Özkan Bey Dilara Hanım'la sizi aldattı mı? Özkan kim oluyormuş? Yani burada yani gülmemek için kendimi zor tutuyorum. Özkan kimmiş ki beni aldatacakmış Allah aşkına? O beni aldatamaz. Ama siz ayrılma gerekçesi olarak Dilara'yı söylemişsiniz. Beni aldattın demişsiniz. Dilara benim liseden bir arkadaşım. Hatta ne enteresandır ki Dilara'yı da hayatına siz sokuyorsunuz Özkan Bey'in. Dilara benim liseden arkadaşım. Evini yaptırmak istedi ve Özkan da yardımcı olmak istedi. Orada belki bir yakınlaşma olmuş olabilir. Onun dışında da bir şey bilmiyorum ben. Peki neden bu sebeple ayrıldınız? Bu sebepten ayrılmadım ben Özkan'dan. Zaten bir gün eninde sonunda onu bırakacaktım. Ayrılacaktım zaten. Bu da vesile oldu ve daha hızlandırdı. Peki İtalya ile Fransa güzel miydi? Silah zoruyla mı kendimi tatile yollamışım aslanım? Ben Özkan'ı hiçbir şey için zorlamadım. Dilara ona tatile gideceğimizi söylemiş. O da ben ödeyeyim mi diye ortaya çıkmış. Peki şimdi sizin bu bütün yaptıklarınız bir insanın duygularıyla oynamak olmuyor mu? Olmuyor aslanım. Ne oluyor? Çünkü ben ona hiçbir şey için zorlamadım. Tatile gideceğim, paraya ihtiyacım var, ödemeyi sen yapar mısın gibi vesaire bir şey de söylemedim. Kendisi yapmış diyorum ya size. Parasıyla her şeyi ve herkes Siz satın bunları alabileceğini yapması düşünüyorum. için çok güzel bir olanak ve düzenek kurmuşsunuz. Ve her şeyi böyle adım adım planlı hazırlamışsınız. Kadınlar bu konularda çok akıllıdır. Bunu böyle çok güzel, sistematik bir şekilde planlamışsınız. O adamcağızın da duygularıyla oynamışsınız. Özkan'a bir sorar mısınız aslanım? Bugüne kadar ben ondan herhangi bir şey istemiş miyim? Sorun. Yani kendisine istediğinizi sorabilirsiniz. Ben ondan hiçbir şey istemedim. Sorabilirsiniz. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu yaptığınız aslında bir adamı kumpasa getirip dolandırmaktır bana göre. Bunu ispatlayamıyorsunuz, ispatlayamıyoruz ama siz aslında bu adamı dolandırmışsınız. Ben kimseyi dolandırmadım. Size sabahtan beri bakın kaç saat oldu. Ben size açıklama yapıyorum burada. Ve siz bir kadın olarak beni anlamıyorsanız Özkan'a hak veriyorsunuz. Benim Özkan'ın burada bir suçu yok çünkü. Annesini babasını bilmiyorum, tanımıyorum. Biliyorlar mıydı, mirastan haberleri var mıydı? Onlar da planlı mı baktı bu teyzeye?
Ama yani Onları bilmiyorsunuz ama benim onu dolandırdığımdan eminsiniz şu an. ama şimdi ortada çok böyle sistematik planlı bir şey var, olay var. Hiçbir şey Anlattıklarınızla planlı yola değil. çıkıyor. Bir Her kadın şey- olarak da sizin ne yapmaya çalıştığınızı çok iyi anlayabiliyorum. Suçlamak değil, yargılamak değil burada size niyetim. Anlamaya da çalışıyorum. Sonuçta işte eğitim hayatınız o yüzden elinizden alınmış gibi düşünüyorsunuz. Kariyeriniz, okulunuz, çocukluğunuz, anneyle olan belki çok güzel olacak hayalleriniz vardı Hı hı. ve parasızlıktan bunların hiçbiri olmadı. Evet, Üşüdünüz onlar yüzünden. geceleri. İşte bir sürü şey anlattınız ve sizi anlayabiliyorum bu konuda. Ama belki de bunların hiçbiri Özkan Bey'in annesi ve babası yüzünden değildir. Yani burada sizi niyetim üzmek, ağlatmak, canınızı yakmak değil. Aslanım, ben onu hiçbir şekilde dolandırmadım. Ben ondan hakkım olanı aldım. Ben bir de ona dava açacağım. Ne davası? Sonuçta onun yanında çalışan biriydim ben. Hı hı. Ve beni asgari ücretli olarak göstermiş. Ne davası açacaksınız? Asgari ücretli olarak göstermiş beni yanında. Ha. Siz asgari ücretle çalışmıyorken Hı hı. sizin maaşınızı düşükten Evet. gösteriyor. Evet, ben ona dava açacağım ve hakkım olanı alacağım. Oradan da alacağım. Siz burada insanların duygularıyla oynayarak, onları işte bu adamı kendinize duygusal anlamda bağlayarak farklı bir yoldan geçmişte size ait olduğunu düşündüğünüz bir hayatı çalmaya çalışıyorsunuz. Anlatabildim mi? Kesinlikle. Burada duygu dolandırıcılığı da var. Maddi anlamda bir dolandırıcılık da var bana göre. Size göre öyle olabilir. Ben size belki de hiç hoşunuza gitmeyecek bir şey söyleyeyim mi? Bilmiyorum, ona karşı hiçbir şey hissettiniz mi bu süreçte? Belki de çok mutlu bir hayatınız olacaktı. Belki de yaşayamadığınız o sevgiyi Özkan Bey'le yaşayarak, onunla geçirerek o hayatı yaşayacaktınız. Ben ona ve karşı- alacaktınız. Ben ona karşı hiçbir şey hissetmedim ki. Hiçbir şey hissetmediğim bir adamla nasıl güzel bir hayat yaşayacağım? Sevgisizlik üzerine kurulu Evet. bir hayat. Hadi benim hayatım güzel oldu. Hı. Onun çok kötü bir hayatı olacaktı. Çünkü ömür boyu onu sevmeyen biriyle aynı. Ama onun bir suçu yok ki şu anda. Bence onun ve ailesinin suçu. Bütün bu olanlar onun yüzünden. Telefonda bana Ertuğrul Bey'den söz ettiniz. Anladığım kadarıyla onunla bir ilişki yaşıyorsunuz. Evet. Umarım o da hüsranla bitmez. Öyle bitmez. Dilerim ki sevgiyi bulursunuz ama önce bunu bulmak için bu defteri kapamak gerekiyor. Yeni bir sayfa açmak istiyorsanız Özkan Bey'le olan bu savaşı bitirmeniz lazım. O yüzden de size soruyorum. Kendisiyle görüşmek istiyor musunuz? İstemiyorum. Onun yüzünü dahi görmek istemiyorum ben. Ben buraya en baştan söyleyeyim, sizin için geldim. Ben onunla görüşmek istemiyorum. Benim hayatımda zaten Ertuğrul var. Ben yine de burada kalıp sakince düşünmenizi öneriyorum. Ben kendisinin yanına gideceğim, şans masasına. Biz orada olacağız. Gelmek isterseniz, kararınızı değiştirirseniz bekliyorum sizi oraya. Tamam? Şimdi şöyle, gelip gelmeyeceğini merak ediyorsanız benim bir tahminim var ama onu da çok söylemek istemiyorum. Ama surat ifadenizde anlarım ben. Çok kötü bakıyorsunuz yani. Ben size bir şey soracağım. Siz Asya Hanım'ın ailesinden kimseyle tanıştınız mı? Hayır, kimseyle tanışmadım ama Annesiyle, babasıyla, hiç kimseyle. Sadece akrabalarıyla. ben tanıştırdım. Helal süt emmiş kız diye aileme ben tanıştırdım. Benim aileme tanıştırdım. Peki Ertuğrul Bey diye birini tanıyor musunuz? Hayır, tanımıyorum. Bizim sülalede var bir tane de hiç görüşmüyoruz. Sizin sülalede var. Neyiniz oluyor? Dayım oluyor da annemle de arası yok, benimle de arası yok. Hiç görüşmeyiz, sevmeyiz de zaten. Ertuğrul Bey sizin dayınız. Evet. Neden görüşmüyorsunuz? Hani bu miras muhabbeti vardı ya. Hı hı. O zaman anneme şantaj yapmaya çalıştı. Yani siz mala çöktünüz, işte bu kadını beslediğiniz gibi çok ağır cümleler, insanın duymayacağı şeyler söyledi bize. Mideniz kaldırmaz. Sizin Şantaj yaptı bize. sizin ailenizle görüşmediği halde gelip böyle şeyler söyledi. Tabii para koparmak için. Annemden. Hani bir de annemin başının etini yedi biliyor musunuz?
gelip gitti. Bu olayı ben böyle olduğunu düşünmüyorum. Siz para için yaptınız dedi. Her şeyi, Bunların hepsini Ertuğrul Bey yaptı. evet, annemden para istedi, şantaj yaptı. Alabildi mi? Annem bir miktar verdi artık, yani başımın gözümün sadakası olsun. Nefret etti dayımdan. Peki şu anda Ertuğrul Bey'in parası var yani. Var, aldı çünkü. Annenizden bir Aldı. miktar para aldı. Aldı çünkü annem konu komşuya rezil olmak istemeyen asil bir kadın. Artık vereyim de dayına, defolsun gitsin diye düşüncesiyle verdi. Neden Ertuğrul? Bu konuyla ne alakası var ki dayımın? Ertuğrul Bey'in mi? Zaten görüşmüyoruz, etmiyoruz. Evet, ne alakası var? Onların hepsini size birazdan anlatacağım. Aslı Hanım, arabamız hareket etti. Asya Hanım gel. Nasıl? Asya Hanım gelemiyor. Benim tam da tahmin ettiğim gibi sevgili Ne izleyiciler. alakası var ya? Bu kadar kamera, geldim, evini döşedim, her şey, yüzük bekliyorum yani. Gerçekten mi söylüyorsun? Ya nasıl gelmez? Bu kadar hazırlığa, bu kadar emeğe. Bu kadar sevgiye, Yani ben inanamıyorum. bu kadar yaptıklarınıza. Bunların hepsini aslında nereden neyi başlayacağımı ben de bilmiyorum. Hangi biriyle başlasam inanın bir kere bir sakin olmanızı istiyorum. En Lütfen. acısından başlayayım. Acı. Evet, en acısı bence sizin kaldıramayacağınız. Çok duygusal biri olduğunuzu görüyorum. Nuriye Hanım, Asya'nın anneannesiymiş. Ve aslında bütün bu yaşananlar ne yazık ki sizin aşk sandığınız, sevgi sandığınız, karşılıklı sandığınız bu ilişki anneannenin size kalan parasını sizden geri alabilmek içinmiş. Yani siz dolandırılmışsınız. Asya'nın tarafından dolandırılmışsınız. Yani hatta Dilara Hanım mıydı o aldatıldığın? O Dilara Hanım'ı da bence ayarlayan, organize eden, bunun altyapısını sağlayan Asya Hanım'mış. Ve ayrıca artık biliyoruz ki sizin dayınız olan Ertuğrul Bey, Asya Hanım'ın şu anki erkek arkadaşı. Yani buradan da şu sonuca varabilirsiniz. Asya Hanım, anneannesinden kalan mirasın tamamını alabilmek için bütün ailenizle uğraşıyor. Daha fazla bir şey yapmanıza gerek yok. Ben aldım alacağımı. Ekibinize de teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Ben yalnız kalmak istiyorum. Haklısınız. Kaldırması çok güç. Buyurun sizi uğurluyoruz. Sevgili izleyiciler, evet Özkan Bey duydukları karşısında yıkıldı ve müthiş bir hayal kırıklığına uğradı. Ama benim bir tarafım mutlu. Neden? Bundan sonraki hayatında daha fazla üzülmemesi için biz tüm gerçekleri apaçık ortaya çıkardık. Çünkü gerçeklerin ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır. Siz de bir şansım olsa diyorsanız bize başvurun efendim. Hoşça kalın.